Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nursema gene aradığı aşkı bulamadı diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca dizimizle ilgili en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yeniden tansiyonu yükseltti. Final anındaki tek bir not, tek bir bakış bütün dengeleri sarstı. Şimdi gelin yeni bölümde bizi bekleyen tabloyu benim analiz çizgimi bozmadan metne sadık kalarak adım adım açalım. Önce Işıl cephesinden başlayalım. Notu bulan doğrudan Işıl oluyor. Bu ayrıntı kritik. Çünkü korkunun merkezinde artık Abdullah değil, bizzat Işıl var. Işıl'ın eline geçen bu not onun kontrolünü kaybetme ihtimalini iyice büyütüyor. İlk şoku yaşayan o, paniğe kapılan o. Abdullah ise bu nottan habersiz. Ama Işıl'ın anlık donmaları, kapıları gereksiz yere kilitlemesi, küçük eşyaları sürekli yer değiştirmesi gibi ayrıntılardan şüphelenmeye başlıyor. Yani korkuyu taşıyan kişi Işıl, şüpheyi büyüten kişi ise Abdullah olacak. Peki bu meşhur notu kim yazdı? Notu bulan Işıl olduğu için tehdit algısı önce onun zihninde şekillenecek. Elimizde 3 ihtimal var. Koray, Mustafa ve bir ihtimal Leo. Koray sezon finalinde yaşananlar yüzünden elenmiş durumda. Geri dönmesi zor. Mustafa akıl hastanesinde görünüyor. Ama her şeyden bir haber olması senaryonun gelecekte onu hiç kullanmayacağı anlamına gelmez. Sessiz sedasız bir plan ihtimali hala güçlü. Leo ise Işıl'ın yanında görünüyor. Servet planına ortak. Ama onun pembenin hayatının son bulduğunu bildiğine dair elimizde açık bir kanıt yok. Yani notu yazma ihtimali zayıf. Yeni Kahya Birsen ihtimali ise öne çıkıyor. Evin damarlarına hakim, her konuşmayı duyabilir, her ayrıntıyı görebilir. Eğer Birsen gerçekten Koray'ın kardeşi çıkarsa bu notun taşıdığı mesaj çok net. Ben buradayım ve her şeyi biliyorum. Bu doğrudan Işıl'a karşı bir intikam planına işaret olur. Böyle bir senaryoda her bölüm Işıl'ın panik katsayısı artar, hata yapar ve sonunda kendini ele verir. Özetle iki ihtimal güçlü. Birsen'in içeriden intikamı ya da Mustafa'nın sessiz planı. İki yolda izleyici açısından çok cazip. Çünkü her ikisi de Işıl'ın korkularını merkeze koyuyor. Ömer meselesine gelirsek, ilk bölümdeki yağmurlu gece ve belirsiz çarpma sahnesi bu hafta itibariyle daha da netleşiyor. Kavga eden çiftin, Kıvılcım'ın doktorlarının oğlu ve kız arkadaşı olması, kızın kaza sonucu hayatını kaybetmesi ve suçun oğulda kalması okları Ömer'e çeviriyor. Ömer ise iç sesini susturamıyor. Hapishanedeki genci ziyaret ederek gerçeğin peşine düşüyor. Şimdi Ömer en zorlu sınavıyla yüzleşiyor. Bir yanda yeni doğan bebeği ve Kıvılcım'la kurduğu aile bağı, diğer yanda vicdanının ağır yükü. İtiraf ederse özgürlüğünü kaybedecek, itiraf etmezse her gün aynada kendini suçlu görecek. Senaryonun ritmine bakınca birkaç bölüm içinde bu düğüm çözülecek gibi. Kısa vadede büyük bir kriz ve Ömer Kıvılcım arasında yeni bir ayrılık kapıda. Kanıt zinciri, güvenlik kameraları, telefon sinyalleri ve araçtaki izlerle kurulursa Ömer'in vicdan muhasebesi ile delillerin temposu birleşecek ve güçlü bir doruk noktası ortaya çıkacak. Nursema Firaz attığında ise işler farklı. İlk bölüm sonrası yapılan revize ile denge değişti. Doğa Firaz ekseninde geri adım atılırken Firaz'ın gizli telefon yazışmaları izleyicide tek bir düşünce bıraktı. Bu işte bir aldatma var. Buradan dönüş kolay değil. Senaristlerin önünde iki yol var. Birincisi Nursema Firaz'ı yakalar, boşanma süreci başlar, sonrasında pişmanlık, yüzleşme, belki de tamir edilen bir evlilik ve sürpriz bir bebek ihtimali. İkinci yol daha psikolojik. Bazı izleyiciler gördüklerimizin aslında Nursema'nın zihnindeki kaygıların ürünü olabileceğini savunuyor. Eğer senaryo böyle yazılırsa dizi bambaşka bir katmana taşınır. Ama geçmiş senarist tercihlerine bakınca bu ihtimal zayıf. Yine de kısa vadede Nursema'nın gerçeği öğrenmesi kaçınılmaz görünüyor. Doğa Fatih cephesinde huzursuzluk kronikleşmiş durumda. Doğan'ın içindeki şüphe dağılmıyor ve yeni bölümde boşanma isteğini yinelemesi sürpriz olmayacak. Bu ilişki öyle çok ayrılıp barıştı ki artık izleyici net bir karar bekliyor. Ya köklü bir değişimle devam edecekler ya da yollarını kesin biçimde ayıracaklar. Senaristler tekrarın tuzağına düşmemeli. Doğan'ın beni ile Fatih'in bizi arasındaki makas ancak gerçek bir yüzleşmeyle kapanabilir. Sadakat, güven, aile kariyer dengesi gibi başlıklar masaya yatırılmazsa hikaye yıpranır.
O yüzden bu bölümde daha ağır ve dürüst konuşmalar görmemiz muhtemel. Işıl'a geri dönelim. Notu bulan o olduğu için korku doğrudan onun içinde büyüyor. Eskiden başkalarının zaaflarını kullanarak güç kazanan Işıl, şimdi kendi zaafı olan yakalanma korkusuyla yüzleşiyor. Panikle yaptığı örtbaslar, tanıkları uzaklaştırma, sahte alibi üretme veya soğukkanlı karşı hamleler, şüpheyi başkalarına yönlendirme. İki ihtimalde hata getirecek. Abdullah'ın dikkatli gözleriyle Işıl'ın panik davranışları çarpıştığında küçük ayrıntılar büyük sahnelere dönüşecek. Bir bakışın süresi, bir fincanın yer değiştirmesi, bir kapının 2 kez kilitlenmesi bile izleyicide şüphe uyandıracak. Ömer'in içsel ikilemine bir kez daha değinelim. Onun için mesele yalnızca suç ve ceza değil, baba ve eş kimliğiyle sınanmak, yeni doğan bebeğin kokusu, Kıvılcım'ın güven beklentisi ve vicdan azabı birleşince karakter dönüşüm eşiğine geliyor. İtiraf ederse dizi ahlaki yüzleşmeye odaklanır. İtirafı geciktirirse sır taşımanın bedeli büyür. Her iki ihtimalde de Ömer'in bir bedel ödeyeceği kesin. Önemli olan bunun ne zaman ve nasıl olacağı. Toparlarsak notu Işıl buluyor ve bu korkunun merkezini onun içine taşıyor. Abdullah ise doğrudan notu değil, Işıl'ın davranışlarındaki mikro ipuçlarını takip ederek şüphe duyacak. Ömer cephesinde vicdan, özgürlük, aile üçgeni en sert sınavına giriyor. Nursema Firaz hattında açık yüzleşme veya psikolojik okuma seçenekleri masada. Doğa Fatih ise kesin bir karar eşiğinde. Benim tahminim birkaç bölüm içinde sırlar zinciri ilk halkasından kopacak. Işıl korkusuyla kendi hatasını büyütecek ve sonunda kendi izine takılacak. Ömer'de ziyaret, şüphe, kanıt üçlüsü sıklaşırken Kıvılcım'la ilişkide yeni bir kırılma kapıda. Nursema'nın gerçeklerle yüzleşmesi ise beklediğimizden daha çabuk gelebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Işıl'a o notu kim gönderdi? Bir sen mi? Mustafa mı? Yoksa hiç beklemediğimiz bir isim mi? Ömer gerçeği ne zaman ve nasıl söylemeli? Nursema Firaz ilişkisi sizce hangi yola girmeli? Açık bir yüzleşme mi? Yoksa zihin oyunlarının çözüldüğü psikolojik bir çözüm mü? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölüm geldiğinde tüm detayları yine sizinle birlikte aynı çizgide ve tüm açıklığıyla konuşacağız.